Yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz polo yakalı elbiseyi nasıl diktiğimi paylaşacağım. Zaten ilk diktiğim zamanlarda Instagram'dan paylaşmıştım ve gerçekten çok sevilmişti. Çünkü böyle iç kısmını falan bayağı bir temiz yaptım. Her şeyle profesyonel bir polo yaka oldu. Size de bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim. İsterseniz hemen adımlarına geçelim. Elbisemi yapmak için 1 metre kadar Lacoste kumaş kullanıyorum. Bu böyle esnek, ince, yumuşacık bir Lacoste kumaş. Deseni de çok güzel gerçekten. Kumaş bitti bitiyordan almıştım. Linkini eklerim açıklamalar kısmına. Kumaşımı ikiye katladım ve bir kenarından tekrardan katladım. Yani 4 kat halinde keseceğim. Üzerine kalıp olarak bir tişört yerleştiriyorum. Bu tişört oversize değil, üzerime tam olan bir tişört. Çok geniş olması güzel durmaz çünkü. Tişörtün uç kısmını içeriye doğru katlıyorum. Burada da bel oyuntusunu vermiş oldum. Ve eteği de tekrardan açılacağı için mezrumu böyle çapraz bir şekilde yerleştirdim altına. Şimdi etrafından kesiyorum. Burada eteğin boyunu ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar uzatmanız gerekiyor. Ben kumaşım az olduğu için hepsini kullandım, bütün boyun. Eteğin alt kısmı kulakçık yapmasın diye düzeltiyorum. Kenarına doğru geldikçe hafifçe yuvarlatarak kesiyorum. Omzu kolları falan bir hoşuma gitmedi, onları düzelttim. Daha sonra parçalardan bir tanesini ayırıyorum. Yaka oyuntusunu açıyorum. Omzunu birazcık içeriden alıyorum ve kol kısmını da tıraşlıyorum. Bu parça ön parça olacak. Ön tarafında pat yapacağım için tam ortası hazır katlıyken iğneyle işaretleyeyim dedim. Şimdi gelelim pat kısmına. Pat için bu şekilde size bir kalıp hazırladım. Kumaşınızdan böyle bir parça kesmeniz gerekiyor. Ölçüleri gayet açık zaten. Çizgileri de üzerine çizerseniz daha iyi olur. Arkasına tela ütüledim ben, ince bir kumaşım olduğu için. Şimdi bu ortadaki çizgiyi ön parçamın tam ortasına denkleştiriyorum. Patın boyunu ne kadar yapmak istiyorsanız oraya kadar bu iki kenardan düz dikişle dikmeniz gerekiyor. Düz dikişin bitiş noktalarını tam aynı hizada yapmaya çok dikkat edin. Dikişimi attıktan sonra patımı tamamen ikiye ayırıyorum. Tam ortasından tabii ki. Daha sonra arkasını çeviriyorum. Ve patımın dikişinin bittiği yere kadar düz bir şekilde keseceğim. Uç kısımlarını da böyle yanlara doğru açtırarak V şeklinde keseceğim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bu parçaları içeriye doğru döndürüp katlayacağım. Ve böylece birbirinin üzerine oturan çok güzel bir pat elde ettik gördüğünüz gibi. Arkasını çeviriyorum. Uç kısımlarını birleştireceğim. Patların uçlarını içeriye doğru katlayıp buradan dikeceğiz. Ama şimdi değil, yakadan sonra yapacağız bunu. Ben yine de iğneliyorum. Burayı ütüleyip bastıracağım çünkü. Dikerken bana kolaylık sağlayacak. Şu an dikeceğim yer ise bu patların uç kısımları ve bu V şeklinde kestiğimiz üçgen kalan parça. Bunların hepsini üst üste yerleştirip düz dikişle dikiyorum gösterdiğim yerden. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Güzelce de ütüledim. Bakın ne kadar hoş bir patımız oldu. Şimdi bu yakadaki fazlalığı kesiyorum. Artık bu ön parçamın üzerine arka parçamı omuzlarından yerleştirip dikeceğim. Dikerken penyelerde veya Lacoste penyelerde sadece overlock makinesi kullanabilirsiniz.
Ama ben bir de kenarına düz dikiş gidiyorum. Çünkü bazen overlock makinesi delik delik iz bırakıyor. Ve böyle görünüyor. Şimdi sıra geldi yakayı dikmeye. Ben böyle hazır yaka kullanacağım. Bunu da Kumaş Bitti Bitiyor'dan almıştım. Çok kolay oluyor bunları kullanması ama kumaşınızdan da yapabilirsiniz eğer bulamazsanız. Sadece yakaya uygun bir dikdörtgen kesip kenarlarını temizlemek kalıyor. Şimdi elbisemi önüne çevirdim. Yakamın ortasını buldum. Ve arka yakamın da ortasını iğneyle işaretledim. Patımın şu an bana görünen kısmın tam ortasına yakamın ucunu yerleştiriyorum. Arka ortalarına denkleştirdim. Diğer ucu da aynı şekilde patımın dış yüzeyinde görünen yerin tam ortasına iğneliyorum. Şimdi bu açtırdığım patı normalde nasıl katlıyorsam onun tam tersine katlıyorum. Tabi oradaki ütü izinin tam hizasından katlamamız gerekiyor. Nedenini göreceksiniz birazdan. Katlayıp üzerine yapıştırıp o şekilde iğneliyorum. Şimdi burayı çepeçevre düz dikişle dikeceğim. Pay olarak katladığım kısmı açtırmadım. Sadece büyük katı açtım fark ettiyseniz. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi dikişimdeki fazlalıkları keseceğim. Yine bu ipi de ben Kumaş Bitti Bitiyor'dan almıştım. İpi kenarından dikişimin tam üzerine denkleştiriyorum ve düz dikişle dikiyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafı boşta kalıyor. Yani sol tarafını yakaya dikiyorum. Orada bir fazlalık oluyor. Onu da zaten bedene dikeceğiz. Bir yemi diktikten sonra patlarımın dışarıya doğru kıvırıp diktiğim kısımları tekrardan içeriye gönderiyorum. Ve bakın yakamız çok temiz bir şekilde dikilmiş oluyor. Şimdi patımın ucundan başlayıp bütün yakayı çevreleyerek diğer patımın ucundan çıkarak dikeceğim. Yaka kısmındaki yapacağım dikiş koton ipin diğer kenarını bedene dikmek olacak. Şu anda biraz karışık geliyor olabilir ama elinize aldığınızda bu işi videoyu açarsanız rahatlıkla anlayacaksınız. Ve gördüğünüz gibi patlı, biyeli, tertemiz bir yaka elde ettik. Sıra geldi kol parçalarını kesmeye. Kalan kumaşımı 4'e katladım ve tişörtümün kol kısmını buraya yerleştirdim. Etrafından kestim. Parçalarımı üst üste koyup bir tarafını tıraşlıyorum. Burası ön parçaya denk gelecek. Onun için iğneyle işaretliyorum. Ve bedenimi açtırarak kol parçalarımı buraya yerleştiriyorum. Yüzleri birbirine bakacak şekilde dikeceğim.
Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Omuzlarından tutup ikiye katlıyorum. Ve kol ucundan etek ucuna kadar kenarından dikeceğim. Penye kumaşlar böyle biraz kıvrılıyor dikerken, zor oluyor ama çok güzel sonuç oluyor. Ve dikip birleştirdiğimde bu şekilde görünüyor. Şimdi etek ucunu 2 kez içeriye doğru kıvırıp düz dikişle dikeceğim. Aynı şekilde kol uçlarını da temizleyeceğim. Esnek kumaşları dikerken 11 ya da 9 numara iğne kullanıyorum ben. Şu an kullandığım iğne numarasını tam hatırlamıyorum ama 11 olması çok yüksek ihtimal. Şimdi bel kısmına gizli bir tünel yapacağım ve oradan belini büzdürmek istiyorum. Çünkü böyle elbise biraz daha belime otursun istiyorum. Bunun için elbisemi tersine çevirdim ve tam bel hizasından düz bir çizgi çektim. 2 tane kuş gözü açacağım dışarıdan ipleri çıkarmak için. Onların yerini belirliyorum. Tam ön ortanın 2 yanına yapacağım. Kesme tahtamı alıyorum ve elbisemin içerisine yerleştiriyorum. Çekiçle kuş gözü çakma kalıplarımı içerisine yerleştirdim istediğim yere. Ve üst kalıbı da yerleştirip çekiçle vuruyorum. Deliğim açıldığında yeterli oluyor zaten. Şimdi aynı kalıbın üzerine lacivert bir kuş gözü yerleştirdim. Açtığım delikten geçirdim ve alt parçalarını yerleştirdim. Tekrardan çaktım. Böylece kuş gözüm hazır oldu. Bu kuş gözlerini de çekişle nasıl çakacağınızı size anlatmıştım. Açıklamalar kısmında hem ürünü hem de videoyu bulabilirsiniz. Sıra geldi artık tünelimizi dikmeye. Böyle hazır bir şerit kullanayım dedim ilk önce. Bunu tam belini dümdüz çizmiştik ya, orayı tam ortalayarak iki kenarından dikip birleştireceğim. Bu şeridin kenarlara atacak gibi hissettim. O yüzden değiştirdim diktikten sonra. Kumaşımın kendisinden bir şerit kestim ve overlock çektim, onu diktim. Bu şekilde görüyorsunuz zaten. Hem içeride de daha uyumlu bir ortam oluştu bence. Dış kısımdan böyle görünüyor zaten, hiçbir şekilde görünmüyor. Yakada kullandığım ipi belinde de kullanmak istedim. Bir plastik iğne yardımıyla kuş gözlerimin arasından belime geçiriyorum bunu. Bu şekilde görünüyor. Artık son adıma geldik. O da yakaya çıt çıt çakmak. Kling Shop'tan aldığım sedefli tırnaklı çıt çıtları kullanacağım. Bunun rengini ve modelini size sormuştum Instagram'dan. Siz söylediğiniz için lacivert tercih ediyorum. Yine elde çakma kalıplarımla çıt çıtlarımı buraya uyguluyorum. Bu ürünün de linkini size bırakacağım aşağıya. Bütün çıt çıtlarımı çaktıktan sonra bu şekilde görünüyor. Ve böylece elbisem bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi
gibi bu kadar profesyonel görünen bir polo yaka yapmak aslında çok da zor değilmiş. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.